Firavun'un mezarına her kim dokunursa ölümün kanatları onu saracaktır. Tutankamon'un mezarındaki bu lanetli yazıyı keşke 1800'lerde Viktoryenler de görseydi. Belki o zaman mumya soyma partisi düzenlemekten korkarlardı. Mumyalar antik Doğu uygarlıklarının en çok dikkat çeken unsurlarının başında geliyordu. Cesetleri binlerce yıl boyunca bozulmadan saklayan mumyalama yöntemi Avrupa'nın da ilgisini çekti. Napolyon'un 1800'lerdeki Mısır seferleri ve tam da bu dönemde iyiden iyiye etkisini gösteren oryantalizm sonucunda antik Mısır kültürü Batı için esrarengiz bir alan haline geldi. Peki neydi bu mumyalama? Antik Mısırlılar bir kişi öldüğünde onun manevi özünün hayatta kaldığına inanıyordu. Çok sayıda ilahi ve şeytani varlıkla karşılaştığı bir yolculuğun ardından ölülerin tanrısı Osiris tarafından kişinin nihai kaderi belirleniyordu. Ölen kişi suçsuz bulunursa cennette tanrılarla ölümsüz olarak yaşamasına izin veriliyordu. Bu manevi yolculuğu yapabilmesi içinse bedenin sağlam kalması gerekiyordu. İşte mumyalama bunu sağlayan en önemli uygulama olarak görülüyordu. Zaman içinde Mısırlılar bu uygulamayı değiştirdi ve geliştirdi. Ama ana pratikleri hep aynı kaldı. Rahipler iç organları çıkardıktan sonra sodyum karbonat kullanarak cesedi kuruması için 70 gün boyunca bekletirdi. Kalp ise asla çıkarılmazdı. Çünkü Mısırlılar kalbin aklı da içerdiği için kişinin en önemli özelliği olduğuna inanıyordu. 70 günün sonunda vücudu yıkanıp keten bez içine sarılıyordu. Bandajların vücuda yapıştığından emin olmak için yapışkan içine bir reçine sürülüyordu. Herodot bu işlemi Tarih adlı eserinde şöyle anlatıyordu. Ceset bu amaç için özel olarak yapılan ve insana benzeyen içi boş bir ahşap tabuta yerleştirilir, tabut kapatıldıktan sonra mezar odasında saklanırdı. Roma'nın Mısır'ı yönettiği 4. yüzyıla gelindiğinde bu kadim gelenekte yavaş yavaş kayboldu. Tarihçiler Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla mumyalama işlemi sona erdi diyordu. Ama Batı'nın antik Mısır kültürüne olan bitmek bilmez ilgisi Roma döneminden itibaren görülüyordu. O dönemde Mısır piramitlerini temsil eden süs eşyaları yapılırdı. Mısır'dan bizzat getirilen eserler Roma'da büyük ilgi görürdü. Ortaçağ Avrupa'sındaysa kilisenin pratikleri ve baskıları sonucunda Mısır kültürünün izleri bir süreliğine ortadan kalktı. Ta ki Rönesans'a kadar. Rönesans döneminde sanatçıların ve bilim insanlarının klasik çağları yeniden araştırmaya başlaması, Antik Mısır'ın gizemli bir uygarlık olarak yeniden merak uyandırmasını sağladı. 15. yüzyılda etkisini göstermeye başlayan İjiptiyomanya, 18. ve 19. yüzyıllarda arkeolojik çalışmalarında ilerlemesiyle zirveye ulaşacaktı. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalı bilim insanları mumyalama işleminin tıbbın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu düşünmeye başladı. Mumyalama sırasında kullanılan katranın iyileştirici bir etkisi olduğuna inanıyorlardı. Ama orijinal mumyaları elde etmek kolay değildi. Bu oldukça pahalıya mal oluyordu. İşte bu yüzden Avrupalılar kendi mumyalarını kendileri yapmaya başladı. Yeni ölmüş insanların cesetleri mumyalanıyordu. Yalnızca tıpla da sınırlı kalmadılar. Mumya kahvesi adında yeni bir renk ortaya çıkararak bu antik uygulamayı sanatla birleştirmeye çalıştılar. Bu renk mumyalanmış cesetlerin kalıntılarından elde ediliyordu. Sanatçılar mumya kahvesinin kalıcı bir renk olduğuna ve resimlerde kullanılması gerektiğine kendilerini ikna etmişlerdi bile. Şimdi bakınca pek de iç açıcı görünmüyor değil mi? Ceset kalıntılarıyla boyanmış bir tabloyu kim almak ister ki? Ama İjiptiyomanya dediğimiz şey tam da buydu. İnsanlar bu antik ve gizemli uygarlığa karşı çılgınca bir merakla saldırıyordu. Mumya kahvesi bazı kayıtlara göre 19. yüzyıla dek ressamların kullandığı renklerden biri oldu. Sonrasındaysa nasıl vazgeçildiği hakkında pek bir kayıt yok. Mumyalar hakkında hurafeleri de göz ardı etmemek gerek tabii. Rönesans'tan itibaren Avrupalılar mumyaları güçlü ruhani objeler olarak görmeye başladı. Kimilerine göre Antik Mısır'ın bu gizemli objeleri sahibine uğursuzluk getiriyordu. Kimilerine göre ise güç. Bu inançlara örnek olarak çocuk firavun Tutankamon'un mezarını gösterebiliriz. Tutankamon'un 1922'de keşfedilen mezarında ona dokunanları ölümün bulacağına dair bir hiyeroglif vardı. İlginçtir ki araştırmaların 5. yılında kazıyı finanse eden kont aniden hastalandı ve öldü. Amerikalı bir milyarder merakına yenik düşüp mezarı ziyaret etti ve aniden ateşlenerek öldü. Tutankamon'un mezar kalıntıları 1972 yılında Londra'da ve daha sonra Amerika'da sergilendi. Bu süre zarfında da gizemli ölümler yaşandı. Böylece mumyanın lanetine dair dedikodular yayılmaya başladı. Günümüze daha yakın tarihlerde yayımlanan makalelerde ise elbette lanetli bir durum olmadığı savunuluyor. Uzmanlar mezara giren kimsenin olağan dışı genç yaşlarda öldüğünü gösteren kanıtların bulunmadığını yazıyor. Çalışmalara göre mezarı inceleyenlerin yaş ortalaması 70 civarındaydı ve olağan dışı genç ölümler gözlemlenmedi. Buna rağmen mumyaların ve özellikle Tutankamon'un lanetine inananların sayısı epey fazla. Bu tip inançlar hele de antik uygarlıklar söz konusuysa
dünyanın pek çok bölgelerinde görülebilir. Ama bundan çok daha ilginci vardı. Mumyalar Victoria devrinden itibaren olabilecek en ilginç etkinliklerin baş kahramanı haline geldi. Partilerin. Evet, yanlış duymadınız. Avrupalılar antik Mısır çılgınlığını öyle bir boyuta taşıdılar ki bir mumya satın almak toplumda saygınlık ve zenginlik göstergesi haline geldi. Zenginler satın aldıkları mumyayı düzenledikleri partilerde ve eğlencelerde bir masanın üzerine çıkararak sargı bezlerini açıyor, misafirler de bu aktiviteyi alkışlarla izliyordu. Viktoryenler için o dönemde bir mumya sahibi olmak, çevresindekilere itibarlarını göstermek ve onların saygılarını kazanmak için önemli bir araçtı. Bu ürkütücü etkinlik o kadar popüler hale geldi ki mumyalara olan talep inanılmaz derecede yükseldi. Böylece sahte mumyalar da tıpkı 15. yüzyıllarda olduğu gibi yeniden ortaya çıkmaya başladı. İdam suçlularının, yaşlıların, fakirlerin ve çeşitli hastalıklardan ölmüş olanların cesetleri çöle gömülüyor, ziftle sıvanıyor ve güneşin altında bir süre bekletildikten sonra sahte mumyalara dönüştürülerek pazarlanmaya hazır hale getiriliyordu. O dönemde mumyaların tamamını satın alma gücü olmayan fakat üst sınıf gibi itibar göstermek isteyenlerin de alternatifleri vardı tabii. Sokak satıcıları sağ olsunlar her şeyi düşünmüşlerdi. Mumyayı bütün olarak alamıyorsanız sadece kolunu, kafasını, ayağını ya da bacağını satın alabilirdiniz. Antik Mısır mumyaları ilaç endüstrisinde de ham madde olarak kullanılmaya başlandı. Sanayi devrimiyle birlikte pek çok insan ve hayvan mumyası Britanya'dan Almanya'ya gemilerle taşındı ve mumyalardan elde edilen tozlarla ilaçlar üretildi. Öte yandan Amerika'ya ihraç edilen mumyaların sargı bezleri kağıt yapımında kullanıldı. Yani anlayacağınız tüketim çılgınlığı binlerce yıl önce ölen Mısırlıların mezarlarında dahi rahat bırakılmamasına neden oldu. Antik medeniyetlerin lanetli hikayeleri dahi insanları bu tuhaf alışkanlıklardan vazgeçirmedi. Peki siz Victoria devrinde yaşasaydınız bir mumya partisine katılır mıydınız?